Evrenimiz gerçekten 4 boyutlu mu? Yoksa gözümüzden kaçan saklı boyutlar mı var? Bugün Kaluza-Klein teorisi adı verilen alışılmışın dışında bir fikri keşfedeceğiz. 20. yüzyılın başlarında ortaya atılan bu teori 5. bir boyutun var olabileceğini ve bu boyutun elektromanyetik kuvvetle kütle çekimini birleştirebileceğini söylüyor. Eğer bu doğruysa evren hakkındaki tüm bildiklerimizi sorgulamamız gerekebilir. Peki fazladan boyutları neden göremiyoruz? Ve bu boyutlar gerçekten fiziksel mi yoksa sadece matematiksel bir araç mı? Einstein 1915'te genel görelilik teorisini geliştirdiğinde kütle çekimini uzay zamanın bükülmesiyle açıkladı. Ancak 1921 yılında Theodor Kaluza şöyle düşündü. Eğer uzay zaman sadece 4 değil de 5 boyutlu olsaydı ne olurdu? Bu soruyu matematikle araştıran Kaluza, 5. boyutun varlığının elektromanyetik kuvvetin temelinde olabileceğini fark etti. Yani ışık ve elektrik alanları belki de uzayın fazladan bir boyutundan kaynaklanıyordu. Ancak ortada bir sorun vardı. Neden 5. boyutu göremiyoruz? İşte burada Oscar Klein devreye girdi ve dedi ki, bu ekstra boyut gözle göremeyeceğimiz kadar küçük ve kıvrılmış olabilir. Nasıl mı? İşte basit bir örnek. Uzaktan bakınca bir bahçe hortumu size tek bir çizgi gibi görünebilir. Ama yaklaştığımızda aslında hortumun yuvarlak bir yüzey olduğunu fark edersiniz. Bir karınca bu hortumun üstünde yürüyerek hem ileri hem de geri hortumun etrafında hareket edebilir. İşte ekstra boyutlar da böyle olabilir. Ekstra boyutların fark edilmeme sebeplerinden biri kompaktifikasyon adı verilen bir olgudur. Bu fazladan boyutların inanılmaz küçük olup fark edilemeyecek kadar kıvrılmış olduğu anlamına gelir. Fizikçiler ekstra boyutların nasıl gizlendiğini açıklamak için farklı mekanizmalar önermiştir. Bunlardan ilki evrenin erken dönemlerinde ekstra boyutların kendiliğinden küçülmüş olabileceğini öne süren Freund-Rubin kompaktifikasyondur. İkincisi 5. boyutun fiziksel bir gerçeklik değil, sadece bir matematiksel araç olduğunu söyleyen projeksiyon geometrisidir. Üçüncü ve son olarak da ekstra boyutların aslında büyük olabildiğini fakat yalnızca belirli enerji seviyelerinde etkilerini görebileceğimizi söyleyen kompaktifikasyon olmayan teorilerdir. Ekstra boyutlar sadece teorik mi yoksa gerçekten fiziksel etkileri var mı? Kaluza-Klein teorisi fiziksel parçacıkların ekstra boyutlarda titreşerek farklı modlar oluşturduğunu öngörüyor. Bunu bir gitar teline benzetebiliriz. Bir gitar teli tek bir frekansta titreşebilir ama aynı tel farklı modlarda titreşerek farklı notalar üretebilir. Benzer şekilde ekstra boyutlar içinde titreşen parçacıklar yeni ve daha ağır versiyonlarını oluşturabilir. Bu modların kütlesi mod numarası adı verilen titreşim seviyesi ve ekstra boyutların çapı ile belirlenir. Daha yüksek titreşim seviyesi değerleri daha ağır parçacıklara karşılık gelmektedir. İşte bu yüzden Büyük Hadron Çarpıştırıcısında olan deneyler bu ağır parçacıkları tespit etmeye çalışıyor. Ama bugüne kadar kesin bir kanıt bulunmamıştır. Ancak fizikçiler çok yüksek enerjili çarpışmalarda kaybolan enerjiye bakarak parçacıkların ekstra boyutlara kaçıp kaçmadığını anlamaya çalışıyorlar. Kaluza-Klein teorisi bilim dünyasında bir devrim yaratmıştı. Ancak 1980'lerden itibaren sicim teorisi gibi daha karmaşık modeller bu fikri daha da ileri taşımıştır. Sicim teorisi evrendeki temel parçacıkların titreşen sicimler olduğunu ve 10 veya 11 boyutlu bir uzayda var olduklarını öne sürüyor. Eğer doğruysa evrenimiz düşündüğümüzden çok daha fazla boyuta sahip olabilir. Ekstra boyutlar sadece teorik bir fikir mi yoksa evrenin yapısını gerçekten etkiliyor mu? Fizikçiler bu soruyu yanıtlamak için uzaydaki ipuçlarını inceliyor. İşte bazı olası gözlemsel etkiler. Kütle çekimsel kırmızıya kayma. Ekstra boyutlar ışığın frekansını değiştirerek belirli astrofiziksel olayları etkileyebilir. Işık sapması, kütle çekimsel merceklenme olaylarında anormalliklere neden olabilir. Kozmik mikrodalga arka planı. Evrenin erken dönemlerinde ekstra boyutların izlerini taşımış olabilir. Gelecekte daha gelişmiş teleskoplar ve hızlandırıcılar bu teoriyi test etmeye devam edecek. Sonuç olarak Kaluza-Klein teorisi evrenin daha derin bir yapıya sahip olabileceğini gösteren ilk adımlardan biriydi. Bugün bile fizikçiler Büyük Hadron Çarpıştırıcısı ve diğer deneyler ile bu teoriyi test etmeye devam ediyor. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Evrenimiz gerçekten 5 ya da daha fazla boyutlu olabilir mi? Yoksa bu sadece matematiksel bir kurgu mu? Görüşlerinizi yorumlarda mutlaka yazın. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda evrenin gizemlerini keşfetmeye devam edeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.